I'll be back. Geri geleceğim repliğiyle çoğumuzun hatırladığı bu filmin adı tabii ki Terminator I'm a Terminator. diye söylense de Terminator demeye alıştığım bu bilim kurgu aksiyon filmi ilk kez 1984'te seyirciyle buluştu ve oldukça beğenildi. Devam filmleri ve dizileri çekildi, oyunları yapıldı, birçok farklı filmde de adı geçti. Peki Terminator serisi nasıl ortaya çıktı ve hiç izlememiş olanlar için Terminator nasıl bir konuya sahipti? Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedikten sonra anlatmaya başlıyorum. Filmin yönetmeni James Cameron bir gün Roma'da film çekimleri sırasında hastalanır. Ateşi yükselmiş vaziyette yatakta uzanırken bir rüya görür. Alevlerin arasından metal bir iskelet çıktığını gören Cameron uyandığında oldukça etkilenir. Rüyasında gördüğü bu iskeleti kağıda çizmeye başlar. Bundan sonra Terminator fikri zamanla kafasında şekillenir. Yönetmen ilk başta gelecekten gelen robotların savaştığı bir kurgu düşünür. Fakat daha sonra filmin konusu şekillendikçe hikaye filmde izlediğimiz son halini alır. Gelecekte makinelerle insanlar savaş halindedir. Dünyanın büyük bir çoğunluğu yok edilmiştir. Bu duruma sebep olan bilim insanlarının geliştirdiği Skynet isimli yapay zekanın çalıştırıldıktan sonra kendi bilincine varması ve insanlara savaş açmasıdır. Kendisine bağlı sistemleri ve robotları kullanan Skynet zamanla gücünü arttırarak tehdit olarak gördüğü insanoğlunu yok etmeye başlar. Bir anda nükleer füzeler patlar. Ortalık harabeye döner, geriye sadece ölüm ve yıkıntılar kalır. 2029 senesinde insanlardan kalan son direniş gücü makinelerle savaşmaya devam eder. Liderleri John Connor, onları örgütler ve makinelere karşı nasıl mücadele vermeleri gerektiğini öğretir. Amaçları Skynet'i yok edip tüm makinelerin gücünü kesmektir. İnsanlara umut olur John Connor. Skynet bu tehdidi algıladığında geçmişe yok edici bir robot yani Terminator yollar. Amacı John Connor'ın annesi Sarah Connor'ı yok etmektir. Eğer annesi ölürse John Connor hiç doğmayacak ve insanların lideri olarak makinelere karşı direniş gücü hiç kurulmayacaktır. Bunu öğrenen John Connor geçmişe gönderilen yok ediciyi durdurup Sarah Connor'ı koruması için eğitimli asker Kyle Reese'i görevlendirir. Terminator ve Kyle Reese kısa aralıklarla zamanda yolculuk yaparak 1984'e geri dönerler. Terminator metal iskelet üzerine insan dokusu kaplanan bir robottur. Cyborg yani sibernetik organizma olarak tanımlanan yok edicinin tek amacı görevini yerine getirmektir. İnsanların arasında fark edilmeden dolaşabilen Terminator, Sarah Connor'ı aramaya başlar. Aynı anda Kyle Reese, hiçbir şeyden haberi olmayan Sarah'yı Terminator'dan önce bulmaya çalışır. İşte film bu hikaye üzerine kurulu, sürükleyici aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle film tarihindeki en etkileyici yapımlardan biridir Terminator. Özellikle Arnold Schwarzenegger, Terminator rolüyle öyle iyi bir performans sergiliyor ki bu rol kendisiyle özdeşleşiyor. İnsanlar onu gördüğünde Arnold yerine Terminator demeye başlıyorlar. Arnold'un oyunculuğu, filmin konusu, görsel efektler ve müzikler gibi özellikleriyle tümüyle etkileyici bir yapım ortaya koyuyor diyebiliriz ilk Terminator filmi için. Çocukluğumda izlediğim bu filmde bazı paradokslar da olduğunu fark ettim. Bunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Eğer filmi izlemediyseniz bu kısmı izlemeden atlamanızı öneriyorum. Bu uyarıyı yaptıktan sonra fark ettiğim çelişkinin ne olduğunu anlatmaya başlayabilirim. Videonun başında bahsettiğim gibi filmde zaman yolculuğu yapılıyor. Bu tartışmalı bir konu. Yani teorik olarak mümkün olduğu söyleniyor. Fakat bahsetmek istediğim zaman yolculuğunun olup olmadığı değil, filmde olduğu gibi zaman yolculuğunun mümkün olduğunu farz edelim. Zaman kavramı tarihlerle kaydettiğimiz gibi çizgisel bir kavram değildir. Uzay zaman olarak adlandırılan, mekandan bağımsız olmayan, göreli ve tanımı tam olarak yapılamayan bir kavramdır zaman. Sadece ölçümlerle algılarız. Olayı iyi açıklayabilmek için çizgisel bir kronoloji ile anlatmaya çalışacağım. Sarah Connor 1984 senesinde yaşayan bir kadın, ileride direnişin lideri olacak John Connor'ın annesi. 1984'te henüz John Connor doğmamış. Terminator ve Kyle Reese 2029 senesinden geçmişe gönderiliyor. Filmi izlediğimizde Sarah Connor'ın Kyle Reese ile birlikteliğinden doğacak çocuğun John Connor olduğunu öğreniyoruz. Yani John Connor'ın babası gelecekten gönderilen Kyle Reese. Fakat bu mümkün değil. Biraz karmaşık gelebilir ama şöyle düşünmenizi istiyorum. Sarah 1984 senesinde yaşıyor ve henüz John Connor doğmamış. Fakat filmde olduğu gibi
John'un Kyle Reese'i geçmişe göndermesi mümkün olmamalıydı. Çünkü Kyle Reese geçmişe gitmişken John Connor zaten hiç var olmamıştı ve gelecekte Kyle Reese'in yanında olması da mümkün olamazdı. Tek bir gerçeklik olduğunu kabul ederek herkes gibi tek bir Sarah Connor ve tek bir John Connor olduğunu düşünürsek zamanda bir kişinin kendi babasını geçmişe gönderip dünyaya gelmesi mümkün değildir. Çelişki olarak fark ettiğim durum bu. Yani burada yapılan hata Kyle Reese'i geçmişe gönderen kişinin John Connor olarak seçilmesi. Eğer hikaye şöyle olsaydı, John Connor henüz direnişe liderlik etmezken insanlar Kyle Reese'i geçmişe gönderseler ve Sarah Connor'la birlikteliğinden John Connor da olsa, sonrasında gelecek buna göre yeniden şekillenip John'un direnişe liderlik edeceği şekilde değişse, en azından böyle bir çelişki ortaya çıkmazdı. Yani geleceğin yeniden şekillendiğini filmdeki gibi doğru sayarsak, John Connor'ın babasını geçmişe gönderebilmesi için Kyle Reese'in başkası tarafından geçmişe gönderildiği bir gerçekliğin en az bir kere yaşanması ve buna göre yeniden şekillenen gelecekte John Connor'ın var olması gerekirdi. İşte bu yüzden Kyle Reese geçmişe gitmeden ilk kez yaşadığı 2029'da John Connor'ın yaşaması mümkün değildir. O geçmişe gitmeden John var olmayacak, John var olmadan da onu geçmişe gönderemeyecektir. Tabii ki bu anlattıklarım geleceğin yeniden şekillenmesi gibi varsayımları gerçek kabul ettiğimiz için değil, filmde öyle işlendiğini düşündüğümüz için olabilecek durumlardır. Olayı bu yönden ele alırsak zamanın yeniden şekillenmesi gibi konuların kanıtlanmadığı için mümkün olmayacağı ve tüm hikayenin mantık dışı olduğu da iddia edilebilir. Tabii ki tüm bunların doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlayamayacağımız için de teorik olarak varsayımdan öteye gidemiyoruz. Terminator içerdiği çelişkilere rağmen oldukça güzel bir filmdir. Bilgisayar efekti ve gerçek maketlerin bir arada kullanılarak yapıldığı sahneleriyle, başarılı oyuncularıyla ve akılda kalan müzikleriyle oldukça iyi bir gişe başarısı elde etmişti. 6,5 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan filmin elde ettiği gelir yaklaşık 78 milyon dolar civarında olmuştu. James Cameron filmin bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmediğini söylüyor. Devam filmi olan Terminator 2 ilk filmi aratmayacak sahnelerle serinin başarısını daha da ileri götürmüştü. Serinin 3. filmini ilk filmler kadar beğenmemiştim. Çıktığında beklenen bir film olduğu için ilgi gördü ama 1. ve 2. film kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Terminator 3'ten sonraki filmleri de izlemedim. Bilmiyorum iyi mi yaptım? Bazı şeylerin belli yerde sonlanması taraftarıyım. Özellikle sevilen film ve oyunların gereksiz yere devam etmesinden yana değilim. Oyun demişken Terminator'la ilgili çok sayıda oyun da yapıldı. Farklı sistemlere çıkan bu oyunların çoğu başarılı yapımlardı. Siz de film ve oyunlarla ilgili önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yoksa Terminator sizi yakalayabilir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.